Tinker Tailor Soldier Spy, 2011. Köstebek, karmaşık ve çok katmanlı bir casusluk öyküsü. Tinker Tailor Soldier Spy Köstebek, casusluk türünü klişelerden çıkarıp derinlemesine bir zeka oyununa dönüştüren, sinema sanatının incelikli örneklerinden biridir. John le Carre'nin aynı adlı romanından uyarlanan bu film, Soğuk Savaş'ın kasvetli atmosferinde geçen bir ihanet ve gizli kimlik arayışını anlatıyor. Yönetmen Thomas Alfredson, türün aksiyon dolu anlatımlarına sırtını dönerek, seyirciyi yavaş ama etkili bir tempoda çözülen bir bilmeceyle baş başa bırakıyor. Film, her bir detayın önemli olduğu ve izleyicinin dikkatini her saniye ayakta tutması gereken bir yapboz gibi ilerliyor. Görsel estetiği, kasvetli renk paleti ve dönem detayları, sizi doğrudan 1970'lerin soğuk, paranoyak dünyasına çekiyor. Bu filmi özel kılan unsurlardan biri, casusların sıradan insanlardan farksız gösterilmesi. Köstebek, güçlü ajanların aksiyon sahneleriyle dolu kahramanlık hikayelerini değil, sessizce ipuçlarını birleştiren, kırılgan ve güvensiz karakterleri anlatıyor. George Similey karakterini canlandıran Gary Oldman, sakin ama derin performansıyla seyirciyi adeta büyülüyor. Her oyuncu, kendi karakterine bir katman eklerken, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Tom Hardy ve Mark Strong gibi isimler bu öyküyü unutulmaz kılan bir kadro oluşturuyor. Film, ihanetinin sadece devletler arasında değil, bireyler arasında da ne kadar yıkıcı olabileceğini hissettirirken, güvensizlik ve paranoya temalarını ustalıkla işliyor. Tinker Tailor Soldier Spy Köstebek, seyircisini pasif bir izleyici olmaktan çıkararak olay örgüsüne dahil ediyor. Ağır ilerleyen temposu, aslında her anında ipuçları saklıyor ve dikkatli izleyiciler için bir ödül haline geliyor. Sessiz sahneler, bakışlar ve diyaloglar arasındaki ince detaylar, filmin büyüsünü oluşturan en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Karmaşık senaryosu, casusluk dünyasının sadece aksiyondan ibaret olmadığını, zeka, sabır ve psikolojik savaşla örülü olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer derinlikli karakterler, zekice yazılmış diyaloglar ve çok katmanlı bir öykü arıyorsanız, Tinker Tailor Soldier Spy Köstebek, mutlaka izlemeniz gereken bir başyapıt. Enemy, 2013, Düşman, Doppelganger temalı, psikolojik gerilim dolu bir yapım. Enemy Düşman, Denis Villeneuve'ün yönetmenliğinde izleyiciyi derin bir psikolojik gerilimin içine çeken, gizem dolu bir sinema deneyimi sunuyor. Jos Saramago'nun Kopyalanmış Adam adlı romanından esinlenen film, bir adamın hayatında karşılaştığı tıpatıp benzeri bir kişi üzerinden kimlik, varoluş ve bilinçaltı temalarını işliyor. Villeneuve, basit bir doppelganger hikayesinin ötesine geçerek izleyiciyi sorularla baş başa bırakıyor. Gerçek nedir? Kimlik ne kadar sabittir ve insan kendiyle yüzleşmeye hazır mıdır? Film, hikayesinin karmaşıklığını görsel anlatım ve atmosferle daha da derinleştiriyor. Dake Gyllenhaal, aynı anda iki karakteri canlandırarak oyunculuk yeteneğini zirveye taşıyor. Sakin ve içine kapanık bir üniversite hocası olan adam ile özgüvenli ama sorunlu bir aktör olan Anthony karakterleri, film boyunca hem birbiriyle çatışıyor, hem de tek bir bireyin farklı yansımaları olarak seyirciyi düşündürüyor. Gyllenhaal'ın performansı, karakterlerin ince ayrımlarını ustalıkla aktarırken, filmin gerilim dozu her sahnede katlanarak artıyor. Bu karşılaşma sadece dış dünyayla değil, aynı zamanda zihinsel bir savaşa dönüşüyor. Villeneuve, izleyiciyi hiçbir zaman doğrudan cevaplarla tatmin etmeyerek gerilimi en üst düzeye çıkarıyor. Enemy Düşman, atmosferik anlatımı ve sembollerle dolu yapısıyla dikkat çekiyor. Filmde kullanılan soluk sarı renk paleti, izleyiciyi boğucu bir dünyanın içine çekerken, örümcek sembolizmi gibi metaforlar hikayeyi daha derin bir okuma için açık bırakıyor. Her sahnesinde izleyiciyi gerçek nedir sorusuyla yüzleştiren bu film, detaylarıyla yeniden izlenmeyi hak eden yapımlar arasında yer alıyor. Eğer zihninizi zorlayacak, anlam arayışı içinde kaybolacağınız bir gerilim filmi arıyorsanız, Enemy Düşman, hafızanızda uzun süre yer edecek bir deneyim sunuyor. Requiem for a Dream, 2000, Bir Rüya için Ağıt. Bağımlılığın zihni nasıl parçaladığını çarpıcı görsellerle anlatan bir film. Requiem for a Dream, Bir Rüya için Ağıt, 2000, Darren Aronofsky'nin yönettiği, bağımlılığın tahrip edici etkilerini son derece çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren bir başyapıt. Film, 4 ana karakterin, farklı bağımlılıklar nedeniyle yavaşça çözülmelerini,
ruhsal ve bedensel olarak nasıl parçalandıklarını anlatıyor. Aronofsky, sadece bağımlılığın fiziksel etkilerini değil, aynı zamanda kişinin zihinsel çöküşünü de ustalıkla işler. Görsel anlatım, filmdeki travmatik ve tüyler ürpertici dönüşümü izleyicinin içine işleyen, şok edici bir biçimde sunuluyor. Kırılan hayallerin ve hayal kırıklıklarının yol açtığı dehşet, her sahnede yoğun bir şekilde hissediliyor. Filmin en etkileyici özelliklerinden biri, Aronofsky'nin güçlü görsel anlatımıdır. Hızlı kesmeler, dar açılar ve yakın planlar kullanarak, karakterlerin içsel dünyalarına dair bir hissiyat yaratıyor. Bağımlılığın ilerledikçe daha tahrip edici ve yıkıcı bir hal aldığını, seyirciye adeta yaşatıyor. Ayrıca, filmdeki renk paletinin soğuk tonları, karakterlerin ruh halini yansıtarak, onların çöküşüne şahit olmayı daha da zorlaştırıyor. Aynı şekilde, Clint Mansell'ın unutulmaz müziği, karakterlerin acılarının, umutsuzluklarının ve içsel çöküşlerinin bir yansıması gibi, film boyunca izleyiciyi sarıyor. Bu film, sinematik olarak bağımlılığın dehşet verici bir anlatımını sunuyor. Requiem for a Dream bir rüya için ağıt, duygusal ve zihinsel olarak yoğun bir film olmasının yanı sıra, karakterlerin her birinin içsel çatışmalarını, toplumun onları dışlaması ve hayal kırıklıklarıyla baş etme yollarını da sorguluyor. Filmdeki karakterler, bağımlılıkla yalnızca dışsal değil, aynı zamanda içsel bir savaş verirler. Bu içsel savaş, onları yavaşça yıkıma sürükler. Film, bir rüyanın değil, gerçeğin yıkıcı yanını ve bağımlılığın, bir insanın tüm yaşamını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Eğer sizi zorlayacak, düşündürecek ve duygusal olarak sarsacak bir film arıyorsanız, Requiem for a Dream bir rüya için ağıt, sinema dünyasında öne çıkan en etkileyici ve unutulmaz yapımlardan biridir. The Double, 2013, ikili. Dostoyevski'nin eserinden uyarlanan, kimlik bölünmesini işleyen bir film. The Double ikili, Richard Ayoade'in yönetmenliğinde, Fyodor Dostoyevski'nin aynı adlı eserinden uyarlanan, kimlik ve varoluş krizini derinlemesine işleyen bir psikolojik gerilim filmidir. Film, yalnız ve değersiz bir hayat süren Simon Wames'in, tıpatıp aynı görünen, daha karizmatik ve özgüvenli bir kişi olan James Simon'un hayatına girmesiyle başlar. Simon, kimlik bölünmesinin ve kişisel çöküşün derinliklerine indikçe, varoluşsal bir çıkmaz içinde kendini bulur. Dostoyevski'nin evrensel temalarını modern bir bakış açısıyla işlemesi, filmdeki karanlık atmosfer ve karakterlerin içsel mücadeleleriyle birleşir. Ayoade, The Double ikiliyi sinematografik açıdan çarpıcı bir şekilde sunuyor. Film, karanlık, gotik bir atmosferle izleyiciyi içine çekerken, görsel anlatımda kullanılan simetriler ve çarpıcı renk paletleriyle karakterin zihinsel bölünmesini yansıtıyor. Simon ve Wames'in karşıt karakterleri, izleyiciyi kimlik bunalımının ve psikolojik çatışmaların içine sürüklüyor. Simon'un içsel dünyasındaki karmaşa, Wames'in varlığıyla her geçen dakika daha da belirginleşiyor. Bu durum, film boyunca izleyiciye sürekli bir gerilim ve belirsizlik hissi veriyor. Film, Dostoyevski'nin bireyin kimlik krizi ve toplumdaki yerini sorgulayan temalarını etkili bir şekilde günümüze taşırken, insanın kendi içindeki boşlukla nasıl yüzleşmeye çalıştığını da irdeliyor. The Double ikili, yalnızlık, depresyon, kimlik bunalımı ve özgüven eksikliği gibi evrensel temaları işleyerek, izleyiciye hem duygusal hem de zihinsel bir yolculuk sunuyor. Ayoade'nin minimalist ama etkili yönetmenliği, filmdeki distopik dünyayı ve karakterlerin ruhsal çöküşünü adeta bir yansıma gibi izleyiciye aktarıyor. Eğer kimlik bölünmesi ve varoluşsal temalarla ilgili derinlemesine bir film arıyorsanız, The Double ikili tam size göre bir yapım. Vanilla Sky, 2001, Vanilya Gökyüzü. Rüya ve gerçeklik arasındaki ince çizgide ilerleyen bir yapım. Vanilla Sky, Vanilya Gökyüzü, Cameron Crowe yönettiği ve Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı, rüya ile gerçeklik arasındaki ince çizgide ilerleyen bir psikolojik drama. Film, baş karakter David Ames'in hayatının trajik bir kaza sonrasında nasıl dönüştüğünü ve bilinçaltındaki derinliklere yaptığı bir yolculuğu anlatıyor. Bir yandan rüya gibi bir hayatı yaşarken, diğer yandan gerçeklik ile hayal arasındaki farkı kaybetmeye başlar. Bu kafa karıştırıcı yolculuk, izleyiciyi her adımda bir bilinmeze doğru sürüklüyor. Rüya, beklentiler ve gerçeklik arasındaki geçişler, filmin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Filmin görsel anlatımı,
Bu geçişleri izleyicinin de hissedeceği şekilde tasarlanmış. Crowe, hayalleri ve gerçeği bir arada sunarak, seyirciyi sürekli bir belirsizlik içinde bırakıyor. Filmdeki renk paletleri, rüya dünyası ile gerçeği ayırt edilemez hale getirecek şekilde kullanılıyor. Sıcak tonlar ve yumuşak ışıklar, seyirciyi bir hayal dünyasına sürüklüyor. Ayrıca, Hans Zimmer'in unutulmaz müzikleri, izleyicinin duygusal olarak filme bağlanmasını sağlıyor ve duygusal yoğunluğu artırıyor. Vanilla Sky, görsel ve işitsel anlamda çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Vanilla Sky, vanilya gökyüzü, bir insanın kendini bulma yolculuğunu, pişmanlıkları, kayıpları ve hayal kırıklıklarını derinlemesine işler. Film, gerçeklikten kaçma ve bunun bedelini ödeme üzerine evrensel bir hikaye sunuyor. Tom Cruise'un güçlü performansı, karakterin içsel çöküşünü ve onun karmaşık psikolojik durumunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Eğer rüya ve gerçeklik arasındaki sınırları sorgulayan, derinlemesine bir film deneyimi arıyorsanız, Vanilla Sky, vanilya gökyüzü, sizi düşünmeye zorlayacak ve etkileyici bir sinema yolculuğuna çıkaracaktır.